Mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumundan bahsetmeden önce bilmemiz gereken birkaç kavrama göz atalım. Ekvator, dünyayı iki eşit parçaya ayırdığı kabul edilen paralel daire çizgisidir. Gece gündüz süreleri devamlı 12'şer saattir. Yörünge düzlemi, dünyanın güneş etrafında takip ettiği yörünge düzlemidir. Dönence, güneş ışınlarının yarım kürelerde dik açıyla geldiği en son noktadır. Güneş ışınları öğle vakti 21 Haziran'da Yengeç dönencesine, 21 Aralık'ta ise Oğlak dönencesine dik açıyla düşer. Ekinoks, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine verilen isimdir. Dünyada gece gündüz eşitliği yaşanır. Güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir ve yarım kürelerde bahar mevsimi başlar. Gün dönümü, 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine verilen isimdir. Bu tarihlerde güneş ışınları Yengeç ve Oğlak dönencesine dik açıyla düşer. Eksen eğikliği, yörünge düzlemi ile ekvator arasında 23 derece 27 dakikalık bir açı vardır. Mevsimlerin oluşumundan öncelikle dünyanın hareketinden bahsetmemiz gerekmektedir. Dünya, güneş etrafında dolanırken aynı zamanda kendi etrafında da döner. Dünya bu hareketleri gerçekleştirirken bir yörüngede dolanır. Bu dolanma sırasında dünya güneşten bazen uzaklaşırken bazen güneşe yaklaşır. Dünyamız dolanma hareketini yaparken dönme ekseni dik bir konumda değil, görselde görüldüğü gibi eğik bir konumdadır. Dünyamız güneş etrafında ekseni eğik bir şekilde dolanmaktadır. Yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi birbiriyle tam olarak çakışmaz, aralarında eksen eğikliği dediğimiz 23 derece 27 dakikalık bir açı bulunmaktadır. Dünyanın güneş etrafında bir tam tur dolanmasıyla bir yıl oluşur. Eksen eğikliğinin sonucu olarak bu bir tam turda 4 mevsim oluşur. Bunlar ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. İlkbahar mevsiminin özellikleri. Mart, Nisan ve Mayıs ilkbahar mevsiminin aylarıdır. Havalar yavaş yavaş ısınır. Yağmurlar yağar, göçmen kuşlar tekrar döner, kış uykusuna yatan hayvanlar uyanır, ağaçlar çiçek açar, gündüzler uzayıp geceler kısalmaya başlar, bol bol yağmur yağar. Rüzgar daha yumuşak ve ılık eser. Yaz mevsiminin özellikleri. Haziran, Temmuz ve Ağustos yaz mevsiminin aylarıdır. Havalar sıcak ve güneşli olur. Meyveler ve sebzeler olgunlaşır. Gündüzler gecelerden daha uzundur. Sonbahar mevsiminin özellikleri. Eylül, Ekim ve Kasım sonbahar mevsiminin aylarıdır. Havalar soğumaya başlar, ağaçlar yapraklarını döker, göçmen kuşlar sıcak ülkelere göç eder. Geceler uzayıp gündüzler kısalmaya başlar. Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte yağmurlar görülür. Gökyüzü bulutludur. Serin rüzgarlar esmeye başlar. Kış mevsiminin özellikleri. Aralık, Ocak ve Şubat kış mevsiminin aylarıdır. Kış mevsiminde havalar iyice soğur. Geceler gündüzlerden uzundur. Ayı, kertenkele, yılan gibi hayvanlar kış uykusuna yatar. Güneş ısısı yeryüzünde çok az hissedilir. Hava genellikle kapalıdır. Sert ve soğuk rüzgarlar eser. Yağmur ve kar yağar. Kalın ve yünlü giysiler giyeriz. Mevsimlerin oluşmasını kısaca toparlayacak olursak, eksen eğikliğine ve dünyanın güneş etrafındaki hareketine bağlı olarak güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısı yıl boyunca değişir. Bunun sonucunda ise mevsimler oluşur. Eğer eksen eğikliği olmasaydı dünyanın her tarafı bir yıl boyunca aynı açıyla güneş ışınlarını alacaktı. Her nokta yıl boyu aynı mevsimi yaşayacak, mevsim çeşitliliği olmayacaktı. Dünyamız ekvator çizgisiyle iki eşit parçaya bölünmüştür. Üst tarafına kuzey yarımküre, alt tarafına ise güney yarımküre adı verilmiştir. Ülkemiz kuzey yarımkürede bulunmaktadır. Mevsimlerin oluşmasının iki temel sebebi vardır. Bunlar eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafında dolanması. Her iki yarımkürede de mevsimler birbirinin tersi olarak yaşanır. Kuzey yarımküre yazı yaşarken güney yarımküre kışı yaşamaktadır.
Aynı şekilde bir yarımkürede ilkbahar yaşanırken diğer yarımkürede de sonbahar yaşanır. Eğer eksen eğikliği olmasaydı dünya, güneşin etrafında dolanırken güneş ışınlarının yere düşme açısı değişmeyecek, farklı mevsimler oluşmayacaktı. Işınlar ne kadar dik açılarla düşerse orada birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazla olacak ve o bölge daha fazla ısınacaktır. Eğer gelen ışık eğik açıyla gelirse daha geniş alanları ısıtacağı için ısınma oranı dik gelen ışığa göre daha az olacaktır. Dik ve dike yakın gelen ışık alan bölgeler yaz aylarını yaşarken diğer yarımküre kış ayını yaşar. Çok ışık alan yarımküre dik ve büyük açıyla geldiği anlarda yaz mevsimini yaşanır. Az ışık alan yarımküre eğik ve küçük açıyla geldiği anlarda kış mevsimi yaşanır. Bu iki durumun arasındaki zamanlarda da ilkbahar ve sonbahar mevsimleri yaşanmaktadır. Yarımkürelerde yani kuzey yarımküre ve güney yarımkürede aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Örneğin 21 Haziran tarihinde ülkemizde yaz ayı yaşanırken güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanır. Dolayısıyla 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede gündüzler uzun, geceler kısa, güney yarımkürede ise tam tersi durum yaşanır. Dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareketine bağlı olarak 4 önemli gün ortaya çıkar. Bu tarihler mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini ifade eder. 4 önemli tarih de kendi arasında ikili gruplandırılır. Grup gün dönüm tarihleri 21 Haziran'la 21 Aralık, grup ekinoks tarihleri 21 Mart'la 23 Eylül. Gün dönüm tarihleri Dünyanın eksen eğikliğinin sonucu ve kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu gece ve gündüz sürelerinde farklılıklar görülmektedir. Yazları gündüzler gecelerden uzunken kışları geceler gündüzlerden uzundur. 21 Haziran Bu tarihte mevsim değişikliği yaşanır. Kuzey yarımkürede yaz, güney yarımkürede ise kış mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. Güney yarımkürede ise tam tersi durum gözlenir. 21 Aralık Bu tarihte mevsim değişikliği yaşanır. 21 Aralık tarihinde kuzey yarımküre kış mevsimine geçiş yaparken aynı tarihte güney yarımküre yaz mevsimine geçiş yapar. Güney yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece, kuzey yarımkürede ise en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten sonra güney yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya, kuzey yarımkürede ise geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. 21 Mart 23 Eylül ekinoksu 21 Aralık ile 21 Haziran yaz ve kış aylarının başlangıcını temsil ederdi. 21 Mart 23 Eylül ekinoksu ise ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinin başlangıcını temsil eder. Ekinoks tarihlerinde dünya üzerinde her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir. 21 Mart Kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede ise sonbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler gecelerden, güney yarımkürede ise geceler gündüzlerden daha uzun olmaya başlar. 23 Eylül Kuzey yarımkürede sonbahar, güney yarımkürede ise ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede geceler gündüzlerden, güney yarımkürede ise gündüzler gecelerden daha uzun olmaya başlar. Ülkemiz aynı anda 4 mevsimin yaşandığı nadir ülkelerden biridir. Mevsimlerdeki bu çeşitlilik ve ülkemizin iklim özellikleri, bitki örtümüzün çeşitliliği, tarım, ticaret ve turizm yönünden ülkemizin sahip olduğu önemli bir avantajdır. Özetle dünyanın dönme ekseninin eğik olması sayesinde mevsimler meydana gelir, aynı zamanda dünyanın kuzey ve güney yarımküresinde farklı mevsimler yaşanır, yıl boyunca sıcaklık farkları ortaya çıkar. Bu da mevsimlerin oluşmasının bir sonucudur. Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişir. Güneş ışınlarının dünya üzerine geliş açıları değişir, mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur. Geniş bir alanda uzun yıllar boyunca gözlemlenen sıcaklık, hava, nem basıncı, rüzgar, yağış gibi hava olaylarının yani meteorolojik olayların ortalamasına
iklim denir. Bir yerin iklimi, o yerin enlemine, yükseltisine, yer şekillerine, denizlere olan uzaklığına, insan faaliyetlerine, güneş ışınlarının miktarına bağlıdır. Bu değişkenlerin kısa zaman dilimlerindeki etkileri hava olaylarını, uzun süreler sonunda oluşan etkileri iklim tiplerini oluşturur. Hava olaylarından bahsetmeden önce dünyamızı saran ve yaşamın en temel sebeplerinden biri olan atmosferi biraz inceleyelim. Dünyanın etrafını saran ve onunla birlikte hareket eden hava tabakasına atmosfer denir. Atmosfer, gazlardan oluşur ve canlılar için gerekli olan maddeler atmosfer tabakasının içerisinde bulunur. Havanın %78'i azot, %21'i oksijen olmasına rağmen atmosferde çok az bulunan su buharı ve karbondioksit gazları hava olaylarının gerçekleşmesini sağlayan en önemli gazlardır. Hava olayları. Bazı bölgelerde ve kısa süre içinde, yani günlük, haftalık gibi etkili olan ve gözlenen rüzgar, yağmur, kar, dolu, nem, fırtına, hortum ve kasırga gibi meteorolojiyi ilgilendiren olaylara hava olayları denir. Meteoroloji bilimi ile uğraşan insanlar farklı gözlem araçlarıyla hava olaylarını gözlemler. Gözlemleri sonucunda elde ettikleri verileri bilimsel olarak yorumlayıp yağmur, kar, rüzgar, fırtına ve benzeri hava olayları ile ilgili tahminlerde bulunurlar. Bu tahminler hava durumu haberleri ile insanlara duyurulur. Hava olaylarının sebepleri. Hava olaylarının ortaya çıkmasında sıcaklık değişimi, hava basıncı ve nem gibi durumlar etkilidir. Hava olayları her zaman aynı olmaz. Sürekli değişken haldedir. Gün gün ve bölge bölge farklılık gösterir. Bunun nedeni yükselti, nem, sıcaklık ve hava basıncının farklı olmasıdır. Meteoroloji istasyonlarında günlük gözlem sabah, öğlen ve akşam olmak üzere günün farklı saatlerinde yapılır. Hava olayları belirli bir bölgede kesinlik bildirmeyen, her an değişebilen bir durum olduğu için sık sık gözlem gerektirir. Hava basıncı. Atmosferdeki gazların hareketi ve ağırlığı sebebiyle yeryüzünde ve kendi içinde bulunan maddelerin birim yüzeyine uyguladığı dik kuvvete açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir. Atmosferde sıcaklık farklılığı nedeniyle alçak ve yüksek hava basınç alanları oluşur. Yüksek basınç alanı, belli bir alanın üstündeki havanın olması gerekenden daha fazla sıkışması ile oluşturduğu basınca yüksek hava basıncı denir. Yüksek hava basıncının oluştuğu alana yüksek basınç alanı denir. Sıcaklık azaldıkça yüksek basınç alanı oluşur. Kısacası soğuk olan bölgeler yüksek basınç alanı olarak adlandırılır. Bu olay rüzgar oluşumunda rüzgarın yönünü tahmin etmekte çok önemlidir. Alçak basınç alanı. Belli bir alanın üstündeki havanın olması gerekenden daha az olmasıyla oluşturduğu basınca alçak hava basıncı denir. Alçak hava basıncının oluştuğu alana alçak basınç alanı denir. Sıcaklık arttıkça alçak basınç alanı oluşur. Kısacası hava sıcaklığı fazla olan bölgeler alçak basınç alanını oluşturur. Atmosferi oluşturan hava sürekli hareket halindedir. Bu hareket rastgele olmamakta ve belirli bir kurala göre hareket etmektedir. Bu hareket yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olur. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru gerçekleşen yatay yönlü hava hareketine rüzgar denir. Havanın basıncının ve sıcaklığının değiştiği her bölgede rüzgar oluşur ve rüzgar her zaman yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru eser. Yeryüzünde bulunan suyun buharlaşmasıyla canlıların terlemesi ve gerçekleştirdikleri solunum sonucu oluşan su buharı havaya karışır ve atmosferdeki su buharını oluşturur. Havadaki su buharı havanın nem miktarını belirler. Nemli hava yükselirken soğuk tabakalarla karşılaşır ve yoğuşarak yağışlar şeklinde yeniden yeryüzüne döner. Hadi gelin meydana gelen bazı yağış türlerini inceleyelim. Yağmur. Yeryüzünden buharlaşan su taneciklerinin gökyüzünde birleşmesiyle bulutlar oluşur. Gökyüzündeki su buharının yoğunlaşarak yeryüzüne su olarak inmesine yağmur denir. Kar.
Havadaki su buharı soğuk hava ile karşılaştığında buz kristalleri haline gelir ve buz kristalleri birleşerek kar taneleri olarak yeryüzüne iner. Dolu, bulutlardan yeryüzüne yoğunlaşarak inen su tanecikleri aniden soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşırsa su tanecikleri donarak buz toplarına dönüşür. Bu şekilde yeryüzüne inerse bu olaya da dolu denir. Çiğ, sıcaklığın düşmesiyle havadaki su buharının yoğuşarak toprağın, ağaç dallarının ve yaprakların üzerinde su damlacıkları halinde toplanmasına çiğ denir. Kırığı, hava sıcaklığı 0 derecenin altına düştüğünde havadaki su buharının sıvı hale geçmeden yeryüzündeki cisimler üzerinde donmasına kırığı denir. Sis, yeryüzüne yakın olan bölgede havadaki su buharının yoğunlaşması ile su damlacıkları havada asılı kalır. Bu olaya sis denir.